Ucuz filament gerçekten kötü mü? Ya da pahalı filament gereksiz mi? Bugün bunun cevabını arıyoruz. Bu soruyu kendine sormayan 3 boyutlu yazıcı kullanıcısı yok gibidir. Bir filament kullanırsınız, memnun kalırsınız. Daha sonra karşınıza bir reklam çıkar. Ne bileyim işte bir videoda farklı bir filament görürsünüz ya da bir arkadaşınız der ki ya bak şöyle bir filament çıkmış. Hem güzel sonuçlar veriyor hem de oldukça ucuz. Ucuz. Şimdi benim filamentle bundan basınca şu kadar oluyor. Onunla bassam çok daha ucuza gelecek. Ben bir sene içinde makinenin parasını bile çıkarırım. Aklımız karışır şimdi. Birbirimizi kandırmayalım. Özellikle bir eşimiz, dostumuz, arkadaşımız tavsiye ettiyse hani bir alıp deneyelim isteriz. Bunları uzun uzun konuşacağız ama şimdi aklıma bir şey geldi. Hemen size bir soru. Kendinizi test edin. Şöyle aldığım baskıları bir yan yana koyayım. Sadece görselden hangisinin ucuz, hangisinin orta, hangi baskının pahalı ve hangisinin çok pahalı filamentle basıldığını tahmin edin. Hemen durdurun videoyu. Yoruma yazın. Sonra video bitince tekrar üzerine konuşuruz. Bakalım tahminleriniz ne kadar doğru çıkacak. Tabii bunu şöyle düşünmek gayet doğal. Ucuz bir filament kullanıyorsunuzdur. Bir problemle karşılaşırsınız. Direkt filamente yüklersiniz problemi. Dersiniz ki ya ben biraz daha pahalı olan bir filament alayım. Belki problemlerim çözülür. Ya da tam tersi bir durum da söz konusu olabilir. Uygun fiyatlı bir filament kullanıyorsunuzdur. Çok memnunsunuzdur her şeyinden. Fakat ya acaba bunun biraz daha kalitelisini alsam şu anda aldığımdan daha iyi sonuçlar elde edebilir miyim diye sorarsınız. Elbette piyasada onlarca marka, yüzlerce çeşit filament var. Dolayısıyla bunun için net şeyler söylemek imkansıza yakın. Ama ben de genel olarak tercih edilen ve bilinen markalar üzerinden bir test yapılırsa bunun bize bir fikir verebileceğini düşündüm. Hemen araştırmalarımı yaptım ve kullanıcılar tarafından tercih edileceğini tahmin ettiğim 4 farklı markanın 4 farklı fiyat segmentindeki PLA filamentlerini satın aldım. Bunlardan biri ucuz, biri orta, biri pahalı, diğeri ise çok pahalı filament. Bunların markalarını söyleyemeyeceğim çünkü bu videonun içerisinde kendi istekleriyle bulunmak isteyen markalar değil. Yani bir teklif de götürmedim açıkçası. Bir de yaptığım testler bağlayıcı ya da yanıltıcı olabilir. Yani yarın öbür gün Can şu videoyu kaldır falan da demesinler bana diye. O nedenle bunları baz alırken sadece fiyatlarını konuşacağız. Creality ise bu testin içerisinde zaten kendi isteğiyle bulunduğundan dolayı onun kendi fiyat segmentindeki filamentleri söylememde bir sakınca yok. Bunun tabii şöyle güzel bir avantajı da oldu. Bir tarafta markaları belirtmeksizin sadece fiyatlarına bakarak kıyaslayacağımız 4 farklı filament var. Diğer tarafta ise aynı markaya ait yine farklı fiyat sınıfında bulunan 4 farklı filament var. Bunları da birbiriyle mukayese etmiş olacağız. Fiyatlarını da şu şekilde belirteyim. Güncelliğini yitirmemesi için direkt bir fiyat telaffuz etmeyeceğim. Ama hani ucuzdan pahalıya doğru gittikçe 1,5 ile 1,7 kat arasında bir fiyat değişikliği oluyor her bir sınıfa atladığımızda. Basit bir görselle anlatmak gerekirse aynı paraya çok pahalıdan bir tane alırken pahalı filamentten 1,5 tane, orta fiyatlıdan 2,85 adet, ucuz filamentten ise tam 4 tane filament satın alabiliyorsunuz. Filamentleri mukayese ederken dikkat ettiğim bazı hususlar vardı. Bunlardan bir tanesi firmaların üretici olması. Burada Fason Üretim bir marka görmüyorsunuz. Çünkü Fason Üretim'de bir gün A firmasına ürettirebilir. Yarın öbür gün B firmasına ürettirir. Bu da kalite standartlarını bozabilir. Ancak burada gördüklerinizin hepsi üretici. Yine malzemenin PLA Plus olmamasına dikkat ettim. Çünkü PLA Plus olan filamentlerin içerisinde farklı katkı maddeleri bulunabiliyor. Bu da PLA'nın yapısını değiştirebiliyor. Tüm testlerde tek bir yazıcı kullandım. Gördüğünüz Creality'nin Ender 3 versiyon 4 modeli. Bu yazıcıya inceleme videosu da çekecektim. O nedenle benim için harika bir test süreci oldu. Çünkü tüm filamentleri neredeyse bitirdim. Bu testi yapabilmem için yazıcıya güvenmem gerekiyordu. Güvenimi de boşa çıkartmadı açıkçası. Tablo seviyeleme, akış kalibrasyonu falan kusursuz çalışıyor. Çok rigid bir yazıcı. Her bir filament testi bittiğinde diğerine geçerken nozül değiştirdim. Standart 0,4 mm nozül kullandım. Çünkü eğer nozül tıkanırsa bunun filamentten kaynaklanıp kaynaklanmadığını daha iyi anlayabilmek için. Elbette belki de en önemlisi aynı ayarlarda baskı aldım. Creality Print standart ayarlarında 200-300 mm/saniye hız aralığında, nozül 220, tabla 60 derecede. Ortam koşulları da tamamen aynıydı. Peki videoda neler bulacaksınız? Bir defa yüzey kalitesine bakacağız. Baskılar esnasında bana herhangi bir sorun, problem yarattı mı? İpliklenme oldu mu? Dik açılarda bir sarkma yaptı mı? Tablaya yapışma durumu nasıldı? Teknik tarafta filamentin çap ve ovalite tutarlılığı nasıl? Bunun yanında çekme kopma testi ile beraber malzemenin çekme kuvvetine karşı dayanımı ve esnekliği gibi konularda da
teknik bilgilere ulaşabileceksiniz. Her bir aşamada da her bir filamente tek tek puan verecek ve sonunda da hangi filamentin daha çok puan aldığını hep beraber göreceğiz. Bakalım başta yaptığınız tahminlerle sonda verilen puanlar birbiriyle örtüşecek mi? Öyleyse hadi başlayalım. Benim için çok önemli bir kriter olmasa da bazı kullanıcıların buna dikkat ettiğini biliyorum. O nedenle filamentlerin bir sarım kalitesine bakmak istedim. Burada gördüğünüz gibi çok pahalı ve ucuz olan filamentlerin sarımları gayet muntazamken pahalı ve orta fiyat segmentindeki filament ise birazcık karışık görünüyor. Aynı durum enteresan şekilde Creality tarafında da çok farklı değildi. Creality Hyper PLA ve Ender PLA düzgün bir sarıma sahipken CR ve Ender Speed PLA'da ise birazcık karışık görünüyordu. Şimdi test baskılarına geçelim. İlk baskı elbette testlerimizin vazgeçilmez modeli olan Benchy. Çok pahalı filamentle aldığım baskıya baktığımda tamamıyla kusursuz bir baskı olduğunu söyleyebilirim. Ne yüzey kalitesinde ne de az da olsa sarkma ihtimalinin olduğu yerlerde herhangi bir sorun, bir problem görmüyorum. Düz olan üst yüzeylerde oldukça pürüzsüz. Bunun ayarlarını ben yapmadım. Ender 3 versiyon 4'ün içerisinde bulunan hazır G-Code ayarı üzerinden baskı alındı. Pahalı olan baskıya geçtiğimde alt kısımlarda yüzey mat ve güzel görünüyor. Ancak üst kısımlara geldiğimde bazı noktalarda parlamalar var. Bu da cihazın belli başlı noktalarda yavaşlamasından dolayı kaynaklanıyor. Bu ayarlarla ilgili bir durumdur. Ancak standart Creality Print ayarlarında soğumayı daha iyi hale getirmek için bazı noktalarda yavaşlamaya ihtiyaç duyar. Bu kısımlardaki renk değişimi haricinde öyle çok ciddi bir problemle karşılaşmadım. Düz olan üst yüzeylerde ise az miktarda boşluklar oluşmuş. Orta fiyat segmentindeki filamente baktığımda baskı kalitesi yine oldukça başarılı. Yüzey kalitesinde bir problem olmasa da kapı pencere gibi yerlerde ufak tefek sarkmalar oluşmuş. Hızlanan ya da yavaşlayan noktalarda herhangi bir renk değişimi yok. Üst yüzeylerde de bir boşluklanma yok. Gayet pürüzsüz bir şekilde çıkmış. Ucuz filamentle alınan baskıda alt yüzey yine mat ve güzel görünüyor. Yüzey kalitesiyle ilgili herhangi bir problem yok. Ancak renk değişiklikleri çok keskin. Yani çok mattan çok parlağa doğru geçen yerler var. Üst yüzeye baktığımda ise boşluklanma olmasa da nozül izleri oldukça belirgin. Puanlamamı 4 üzerinden yapacağım. Üzerinde herhangi bir kusur bulunmadığından dolayı çok pahalı olan filamente 4 puan veriyorum. Orta olan filamente puanım 3 çünkü herhangi bir renk değişikliği yok. Ufak tefek sarkmalar olsa da onun haricinde bir problemle karşılaşmadım. Pahalı olan filament 2 puan alıyor. Üzerinde hem mattan parlağa ciddi geçişler var hem de düz yüzeylerde ufak tefek boşluklar oluşmuş. Ucuz filament ise 1 puan alıyor. Dış yüzey kalitesi fena olmasa da mattan parlağa doğru geçişlerin çok fazla ve keskin olduğunu düşünüyorum. Aynı baskılara Creality tarafında devam edelim. Creality Hyper'la aldığım baskıda herhangi bir problem gözüme çarpmıyor. Kapı taraflarında çok ufak sarkmalar var. Onun haricinde yüzey kalitesi oldukça başarılı. Genel model yüzeyinde öyle parlak mat arasında bir geçiş bulunmuyor. Üst yüzeylerde gayet pürüzsüz bir şekilde çıkmış. Creality CR-PLA ile aldığım baskıyı görüyorsunuz. Yine dış yüzeyde herhangi bir problem yok. Pencere kısımlarında çok ufak sarkmalar bulunuyor. Yüzey parlaklığında herhangi bir değişim yok. Hyper PLA'ya oldukça yakın bir sonuç olduğu söylenebilir. Hyper gibi Ender serisinin hızlı baskılar için üretilmiş PLA filamenti Ender Fest ile alınan baskıyı görüyorsunuz. Yüzey kalitesi yine başarılı. Mattan parlağa doğru geçen yüzeyler çok belli belirsiz. Bilmiyorum fotoğraflarda size bunu gösterebilecek miyim? Göz bile oldukça zor algılıyor. Üst yüzeylerde ise hafif bir pürüzlenme mevcut. Creality'nin en ekonomik serisi olan Ender ile alınan baskı bu da. Yüzey kalitesi tamamında olduğu gibi bunda da oldukça başarılı. Kapı pencere gibi detaylarda herhangi bir sarkma olmazken alt kısımlarda matlık fazla ancak hızın düştüğü yerlerde yine parlak yüzeyler oluşmuş. Üst yüzeylerde ise son derece minimal denilebilecek bazı boşluklar mevcut. Creality için puanlarımı sıralayacak olursam bana göre en güzel baskı Hyper'la alınandı. Ardından çok küçük bir farkla da olsa CR filament geliyor. CR PLA'ya puanım 3. Fest'te parlaklık değişiklikleri olmuştu. O nedenle buna 2 veriyorum. Ender'de ise bu daha fazlaydı. O nedenle puanım 1. Hemen şöyle ilk baskıdan sonra kısaca bir araya girmek istiyorum. Hızlıca devam edeceğiz. Bunu tecrübesi olmayan kişileri bilgilendirmek, tecrübeli olan kullanıcılara ise bir açıklama yapmak için söylüyorum. Gördüğünüz o mattan parlağa doğru renk değişimleri ayarlarla alakalı bir durumdur. Genel olarak 3 boyutlu yazıcılar daha hızlı baskı aldığında malzeme matlaşmaya başlar. Daha yavaş olduğunda ise bu tarz parlak noktalar ortaya çıkar. Bunu ayarlarla tamamen sıfırlayabilirsiniz. Yani bir nesneyi tamamen parlak ya da
daha mat bir hale getirmek aslında sizin elinizde. Ancak az önce belirttiğim gibi standart ayarlarda soğumayı kolaylaştırmak, sarkmaları azaltmak için bazı çıkıntı yerlerde ya da ufak noktalarda yazıcı otomatik olarak yavaşlıyor. Bu standart ayarlar için geçerli. Kapattığınızda sarkmalar birazcık daha artabilir. Belki baskı kalitesi biraz düşebilir. Ancak bu renk farklılığı ortadan kalkar. Benim burada aslında görmek istediğim filamentlerin farklı hız ayarlarında dahi ne kadar bu renk değişimini yapıp yapmadığı yönündeydi. O nedenle aldığım baskıların tamamında hem daha iyi sonuç alabilmek hem de bu parlaklık farkını görebilmek için bahsettiğim bu ayarı kullandım. Bundan sonraki baskıları değerlendirirken aklınızda bulunsun diye bunu söylemek istedim. Bir sonraki modelde yine Ender 3 versiyon 4'ün içerisinde hazır bir G-Code dosyasından baskısını aldığım bu spatula modeli. Çok pahalı olan filamentle aldığım baskıda herhangi bir baskı problemi gözüme çarpmıyor. Üst taraf dairesel olarak bittiğinden ve katman yüksekliği de pek ince ayarlanmadığından dolayı katman izleri görüyorsunuz. Bu gayet normal. Pahalı olan filamente geçtiğimizde yine yüzey mat ancak alt kısımlarda yani yine çıkıntının yaptığı yerlerde bir parlaklık söz konusu. Spatulanın içeriye doğru açı yaptığı yerlerde de ufak tefek pürüzlenmeler var. Yine en üst yüzeylerde de az da olsa boşluklar gözüme çarpıyor. Orta fiyat segmentindeki filamente bakıyoruz. Çıkıntılı olan yerlerde yine birazcık parlaklık söz konusu. Pahalı filamentte olduğu kadar fazla değil ama var. Ön taraf tamamıyla pürüzsüz. Üst yüzeylerde de bir boşluklanma yok. Model gayet düzgün bir şekilde çıkmış. Ucuz filamente baktığımda bütün yüzeyler mat görünüyor. Matla parlak arasındaki geçiş oldukça az. Çoğu kısım mat. Ancak özellikle ön yüzeylerde çok ciddi bir pürüzlenme söz konusu. Üst yüzeyde bir boşluk yok ancak genel yüzey kalitesi pek başarılı değil. Buradaki baskı kalitesini de göz önüne aldığımda bence çok pahalı 4 puan, orta fiyat segmenti 3 puan, pahalı olan filament 2, ucuz olan filament ise kötü baskı kalitesinden dolayı 1 puan alıyor. Bakalım Creality tarafında nasıl bir sonuç elde edilmiş. Hyper oldukça güzel. Çok bariz olmasa da mattan parlağa bir geçiş söz konusu. Ön taraftaki açılı kısım gayet pürüzsüz çıkmış. Üst yüzeylerde de bir boşluklanma yok. Baskı kalitesi başarılı. CR filamente geçiyorum. Bench'de olduğu gibi yine Hyper'a çok yakın bir sonuç elde edilmiş. Parlaktan mata geçiş belki Hyper'da olduğundan birazcık daha fazla. İçeriye açı yapan ön tarafta bir problem yok. Üst tarafta da boşluklanma söz konusu değil. Şimdi Creality Ender Fest filamenti ile aldığım baskıya bakıyoruz. Yüzey genel olarak mat. Yan taraftaki açılı kısımlarda yine parlaklık oluşmuş. İçeriye doğru açı yapan kısımda birkaç yerde pürüzlenme var. Yine modelin üstündeki düz yerlerde de bazı pürüzlenmeler mevcut. Creality Ender'le alınan baskı da buna benzese de sonuçların biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak mat bir yüzeyi var. Ön tarafta Ender Fest kadar olmasa da ufak tefek bazı pürüzler var. Aynı şekilde üst yüzeyde de bu pürüzlenmeler devam etmiş. Ama dediğim gibi Ender Fest'ten birazcık daha iyi bir sonuç çıkartmış Ender. Bu sonuçlar neticesinde Creality'ye verdiğim puanlarda da Hyper 4 puan alıyor. CR yine yani kıl payı ardından belki ikisine bile 4 verilse olurdu da hani bu sisteme göre bir tanesinin 3 puan alması gerekiyordu. O nedenle CR'ye 3 puan veriyorum. Ender'le Ender Fest sonuçları da birbirine yakındı ama bence Fest'teki pürüzlenmeler daha fazlaydı. O nedenle Ender 2 puan alırken Ender Fest PLA'da 1 puan alıyor. Yine araya küçük bir açıklama yapmak istedim. Buradaki gördüğünüz bazı şeyler yazıcıyla da elbette alakalı. Yani işte yüzeyde oluşan pürüzlenme. Burada yazıcının etkisi de var. Filamentin etkisi de. Ya da birazdan mesela ipliklenme ve açı testlerine bakacağız. Burada yazıcının da baskıya olan etkisi büyüktür. Yani aynı malzemeyle farklı yazıcıda uygulama yaparsınız. Burada ipliklenme oluşabilir de bu yazıcıda olmaz. Ya da bunda daha fazla sarkma olur. Siz farklı bir yazıcıda hiç sarkma olmadan aynı filamentle baskı alabilirsiniz. Burada sadece şunu bilmemiz önemliydi. Aynı yazıcı kullanıldı. Her seferinde de nozül değişikliği yapıldı. Dolayısıyla bir iz varsa da bir yerde bir sarkma, ipliklenme olduysa da şartlar tamamıyla eşitti. Yoksa burada çıkan sonuçların elbette tamamı filamentle alakalıdır diyemeyiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu gördüğünüzde Ender 3 versiyon 4 için yaptığım bir parçaydı. Elimde tabii bundan çok fazla oldu şimdi. Yan tarafına bunu takıyorsunuz ve özellikle renkli baskılarda oluşan fazla atığı bu kutunun içerisine boşaltıyor. Üzerinde dönüşler ve çok fazla düz yüzey bulunduğundan dolayı filamentin kalitesiyle ilgili bize daha fazla fikir verebilir diye düşündüm. Gördüğünüz çok pahalı filamentle alınan bir baskı. Dışarıya doğru açı yapan kısımlarda yine yavaşlamadan kaynaklı hafif bir parlaklık olsa da bu genel yüzey kalitesine sirayet etmemiş ve özellikle düz yüzeyler son derece pürüzsüz bir şekilde çıkmış. İç kısma baktığımızda tablanın çok büyük bir çoğunluğunu kaplayan bir yüzey burada vardı. Kusursuza yakın, neredeyse hiç pürüzün ya da boşluğun olmadığı düz bir yüzey elde edilmiş. Gelelim pahalı olan filamente. Bir defa dik açılı çıkıntıların bulunduğu yerlerde yine mattan parlağa geçiş oldukça
keskin. Buradaki keskinlik genel yüzey kalitesine de etki etmiş. Hatta bazı noktalarda ufak tefek pürüzlenmeler de olduğunu görebiliyorum. Model üzerinde hem pürüzler hem de parlaklık problemleri mevcut. İç kısımdaki düz yüzeye baktığımda ise bazı noktalarda ufak tefek boşluklar ve pürüzlenmeler gözüme çarpıyor. Orta fiyat segmentindeki filamentle alınan baskıya bakıyoruz. Yine dik açı yapan yerlerde mat ve parlak geçişleri fazla. Pahalı filamentte olduğu kadar keskin değil ama oldukça bariz. Yine buradaki renk geçişi dış yüzeyde bir miktar etki etmiş. Ancak yüzeyler tamamıyla pürüzsüz. Yine düz olan üst yüzeye baktığımda da sorun olarak söyleyebileceğim herhangi bir şey bulunmuyor. Ucuz filamentle alınan baskıya bakıyoruz. Dik açı yapan yerde yine matla parlak arasında geçiş oldukça keskin. Genel yüzey son derece mat. Aslında bu matlık katman izlerini de güzel bir şekilde gizliyor. Ama bence malzeme çok hızlı baskı almaya uygun değil. O nedenle yüzeyinde oldukça ciddi pürüzlenmeler var. Genel olarak yüzey kalitesi yine başarılı diyemem. Kutunun içindeki düz yüzeye baktığımda da benzer boşluklar ve pürüzlenmeler devam etmiş. Bunların sonucunda çok pahalı filament benden yine 4 puan alıyor. Orta filamentte istikrarını devam ettiriyor. 3 puan ona gidiyor. Pahalı olan filament 2 puan alırken ucuz filamentte kötü anlamdaki istikrarını devam ettiriyor ve 1 puan alıyor. Creality Hyper PLA ile aldığım baskıyı görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bütün filamentlerde bir parlaklık geçişi olmuştu. Bu Hyper'da da devam ediyor. Ancak genel yüzey kalitesine buradaki parlaklığın bir etkisi olmamış. Oldukça pürüzsüz bir yüzeyi var. İç kısmına baktığımda da belki şimdiye kadar gördüğüm sonuçların en iyisi bu diyebilirim. Tıpkı diğer tarafta pahalı ve orta segment filamentte olduğu gibi pürüzsüz bir düz yüzey ortaya çıkmış. CR filamentle aldığım baskıda da yine benzer sonuçlar var. Genel olarak zaten Hyper'la hep birbirine yakın sonuçlar verdi CR. Dik açılı olan yerde parlaklık söz konusu. Genel yüzey kalitesine birazcık etki etmiş diyebilirim. Hyper'dan biraz daha fazla izler belli oluyor ama katmanlar belirgin değil. Dış yüzey pürüzsüz. İç kısma baktığımda da yine belki Hyper'ın bir tık gerisinde fakat pürüzsüz bir üst yüzey görüyorum. Ender Fest ile devam ediyoruz. Dışarıya doğru açı yapan yerde hepsinde olduğu gibi parlaklık bunda da devam ediyor. Burada da dış yüzey CR ve Hyper'a oldukça yakın, katmanlar belirsiz. Yüzey kalitesi gayet başarılı. İç kısımdaki düz yüzeye baktığımızda ise herhangi bir yerde bir boşluk olmamasına rağmen size yakından göstermeye çalışacağım. Bazı noktalarda böyle nokta nokta pürüzlenmeler oluşmuş. Aynı şey dış yüzeyde olsaydı oldukça kötü derdim ama iç yüzeyde olduğu için belki bir baskıda önemsenmeyebilir. Yine de çıkan sonuç Hyper ya da CR'den iyi değil. Creality Ender PLA ile aldığım baskıyı görüyorsunuz. Burada parlakla mat arasındaki geçiş diğerleri kadar bariz değil. Ancak enteresan bir şekilde dış yüzeye bu ton çok fazla etki etmiş. Hatta açılı olan kısmın daha mat, diğer geri kalan kısımların ise daha parlak olduğunu söyleyebilirim. Yani burada tersi bir durum söz konusu. Bu da genel düz yüzeylerde daha alacalı bir görünüme neden olmuş. Katmanlar güzel, yüzey kalitesi güzel ama dediğim gibi öyle sürekli bir parlakla mat arasında geçiş var. Düz yüzeye baktığımda ise genel olarak çok büyük bir problem olduğunu söyleyemem. Ufak tefek yerlerde çok küçük pürüzlenmeler var. Puanlamaya geçecek olursak Hyper istikrarlı bir şekilde devam ediyor. 4 puan veriyorum. CR hemen arkasından 3 puan alıyor. Ender Fest PLA 2 puan alırken dış yüzeydeki görüntüsü benim için daha fazla önemli olduğu için Ender PLA'ya 1 puan veriyorum. Evet, benim standart olarak kullandığım test modellerinden bir tanesini görüyorsunuz. Bu ejderha modeli. Birçok inceleme videosunda da bunu test baskısı olarak aldım. Desteksiz basılan bir model olduğu için doğal bazı sarkmalar üzerinde oluyor. Çok pahalı olan bu filamentte de sarkmalar var. Hatta bazı noktalardakilerin birazcık fazla olduğunu da söyleyebilirim. Yine hafif titreşim etkileri de gözüme çarpıyor. Bu modelde olursa genelde en üst kısımda böyle ufak tefek ipliklenmeler oluyor. Ancak baskı üzerinde bir ipliklenme de yok. Yine girintisi çıkıntısı fazla olduğu için biraz titreşim etkileri de model üzerinde görünüyor. Pahalı filamentle aldığım baskıya geçtiğimde ilk dikkatimi çeken son derece parlak bir baskı olması ve bundan önceki baskılarda olduğu gibi çeşitli noktalarda matlaşma, bazı noktalarda parlaklaşma gibi bir durum söz konusu değil. Model üzerindeki parlaklık dağılımı oldukça homojen. Model üzerinde sarkan kısımlara baktığımda bir önceki modelde olduğu gibi aynı noktalarda bulunuyor. Fakat bu çok daha az ve titreşim etkileri de çok pahalı filamentte olduğu gibi belirgin değil. Oldukça başarılı bir baskı. Orta seviyedeki filamente geldiğimde de yine parlak bir yüzey görüyorum. Herhangi bir noktada bir matlaşma söz konusu değil. Tıpkı diğer modellerde olduğu gibi benzer noktalarda benzer
benzer sarkmalar da oluşmuş. Buradaki sarkma miktarının çok pahalı filamentle aldığım baskıya daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Ucuz olan filamentle aldığım baskıyı görüyorsunuz. Yine benim olduğu gibi sizin de dikkatinizi çekecektir. Diğer baskılarda karşılaştığımız o mattan parlağa, parlaktan mata geçiş bu model üzerinde de devam ediyor. Diğer filamentler bu model üzerinde bir istikrar sağlarken ucuz filamentle burada da başarısız bir netice elde edilmiş. Sarkmalar fazla, girinti çıkıntı kısımlarda titreşim etkileri çok daha belirgin ve yine baskı kalitesi beni memnun etmeyecek düzeyde. Puanlamaya geçtiğimizde bana göre özellikle yüzey kalitesinde pahalı olan filament çok iyiydi. O nedenle 4 puanı pahalı filamente veriyorum. Yine yüzey kalitesinin başarılı olması, titreşim etkilerinin hiç görülmemesi 3 puanım orta fiyat segmentinde olan filamente. Az farkla hemen ardından çok pahalı filament geliyor 2 puan ve ucuz olan filament bu baskıda da açıkçası beni artık diğer baskılardan sonra yanıltmadı. Kötü bir yüzey kalitesine sahipti ve 1 puan alıyor. Aynı baskılara hızlıca Creality tarafında bakıyoruz. Hyper PLA baskıda herhangi bir ton farkı görmüyorum. Öyle ciddi denilebilecek titreşim etkileri de yine göze çarpmıyor. Üst kısımlarda herhangi bir ipliklenme söz konusu değil. Diğer tüm baskılarda olduğu gibi sarkma var ama beklediğimden biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Creality CR-PLA ile aldığım baskı Hyper'a göre birazcık daha mat olabilir ancak yüzey kalitesi en az onun kadar başarılı. Ciddi bir titreşim etkisi göze çarpmıyor. İpliklenme bunda da yok. Hatta Hyper'a göre dik açılarda biraz daha az sarkma oluşturduğunu da söyleyebilirim. Ender Fast PLA ile aldığım baskıyı görüyorsunuz. Parlaklığı genel olarak güzel ama dik açıların olduğu yerde yine bence belki sadece gözle fark edilebilecek, fotoğraflarda size bunu göstermeye çalışacağım ama çok belli olmayabilir. Belli belirsiz bir tonunda farklılık var. Dik açılı olan kısımlar diğer taraflara göre biraz daha parlak görünüyor. İpliklenme bu model üzerinde de olmamış. Dik açılardaki sarkmalar da kabul edilebilir bir seviyede olsa da sıralama yaptığımda fazla sarkan modeller arasında olduğu söylenebilir. Creality Ender PLA ile aldığım baskıya bakıyorum. Burada mat ve parlak kısımlar arasındaki geçiş daha belirgin. Muhtemelen size de çok net bir şekilde bunu gösterebileceğim. Genel yüzey kalitesinde bir şey yok. Diğerlerinde olduğu gibi sarkmalar elbette üzerinde mevcut. Öyle önemli bir titreşim etkisi ya da ipliklenme de yine model üzerinde bulunmuyor. Bu neticelerin sonunda bana sorarsanız CR-PLA Hyper'ın da önünde ve 4 puanı hak ediyor. Hemen ardından az farkla Hyper PLA geliyor. Ender Fast az da olsa yüzeyde parlaklık farkları vardı. O nedenle 2 puan Ender Fast PLA'ya. Sırf bu fark daha fazla göründüğünden dolayı 1 puanı da Ender PLA'ya veriyorum. Benim için standart bir diğer test modeli olan bu uzaylı büstüne geçiyoruz. Genelde yazıcıların istikrarlı sonuç verip vermediğini test etmek için ardı ardına yaptığım bir baskıdır. Bu modeli tercih etmemin sebebi hem girintileri, çıkıntıları var hem de birçok noktasına destek geldiğinden dolayı buradaki sarkmaları ve varsa renk değişimlerini de görebilelim diye baskısını aldığım bir model. Bir defa şunu söylemeliyim, destekleri sökerken hiç zorlanmadım. Burada elbette verdiğim ayarların etkisi çok büyük ama filamentten filamente de herhangi bir değişiklik olmadı. Tüm baskıların desteklerini rahatlıkla sökebildim. Şu anda çok pahalı filamentle aldığım baskıya bakıyorsunuz. Yüzey kalitesinden oldukça memnunum. Herhangi bir problem gözüme çarpmıyor. Destekleri söktüğüm yerlerdeki sarkmalar son derece normal. Herhangi bir problem burada da yok. Sadece kafasının arka tarafında bazı baskılarda olduğu gibi parlak yüzeyden mat yüzeye doğru bir geçiş söz konusu. Yine elbette burası baskının yavaşladığı ve dik açıyla dışarıya doğru bir çıkıntı yaptığı yere denk geliyor. Onun haricinde başarılı bir baskı. Pahalı olan filamente baktığımda ise parlak yüzeyden mat yüzeye geçiş sayısı çok daha fazla. Gördüğünüz gibi modelden modele bunlar çok fazla değişkenlik gösterebiliyor. Az önce ejderha modeli üzerinde hiçbir renk değişimi olmazken aynı ayarlarda farklı bir model bastığınızda farklı neticeler alabiliyorsunuz. Bu da onlara çok güzel bir örnek. Destek temas noktalarında herhangi bir sarkma yok. Burada başarılı bir sonuç sergilemiş. Ancak dediğim gibi genel yüzeyinde parlak ve mat arasındaki geçişler çok fazla. Orta fiyat segmentindeki filamente baktığımda neredeyse her yerde parlaklık tamamen aynı denilebilir. Sadece pahalı filamentte olduğu gibi kafasının arka bölümünde birazcık parlaklık artmış. Ancak fark diğerlerinde olduğu kadar bariz değil. Genel yüzey kalitesi de oldukça güzel.
Ucuz filamentle aldığım baskıyı görüyorsunuz. Yine önce böyle mat kısımlar insanı birazcık yanıltıyor. Katman izleri çok belirgin olmadığı için çok güzel bir yüzeye sahip gibi bir hissiyatı var. Ancak yakından incelediğinizde yine akış problemleri yarattığını, yüzeyde pürüzlenmeler oluştuğunu ve baskının yavaşladığı çıkıntılı noktaların genel yüzeye göre çok daha parlak çıktığını görebilirsiniz. Destek temas noktalarında ise diğer baskılardan bir farkı yok. Oldukça az seviyede. Fakat bu baskının yüzey kalitesini yine beğenmedim. Bu sonuçları değerlendirdiğimde bana göre en başarılı baskı orta fiyat segmentindeki filamentten çıktı. O nedenle puanım 4. Çok pahalı filamentte buna yakın bir sonuç çıkarttı. Puanım 3. Pahalı olan filamentte bir istikrarsızlık söz konusu. Her modelde aynı performansı göstermeyebiliyor. Buradaki yüzey kalitesini de çok başarılı bulmadım. Puanım 2. Ucuz filament istikrarını devam ettiriyor. Yüzey kalitesi gördüğünüz gibi başarısızdı. Puanım 1. Bakalım Creality tarafında sonuçlar nasıl olacak? HyperPLA ile baskısını aldığı modelde öyle parlak ve mat yüzeyler arasında keskin geçişler bulunmuyor. Yüzey kalitesi gayet başarılı. Destek noktalarında da önceki modellerde olduğu gibi bir sarkma bulunmuyor. Doğal ve makul seviyede pürüzlenmeler var. Genelde farkın en bariz şekilde belli olduğu yere baktığımızda da iki yüzey arasında parlaklık farkı olduğunu ancak bunun çok da bariz olmadığını söyleyebilirim. CRPLA ile devam ediyoruz. Yüzey kalitesi son derece başarılı. Bir titreşim etkisi yok. Yüzey parlaklığında herhangi bir değişim olmamış. Destekleri söküldüğü yerdeki pürüzlenmeler makul seviyede. Kafanın arka bölümünde oluşan parlaklık farkı ise oldukça az. Açıkçası şöyle Hyper'la ikisini yan yana koyduğumda hangisinin daha iyi sonuç verdiğini tespit etmekte oldukça zorlanırım. Çünkü bayağı birbirinin kopyası gibi duruyorlar. Enderfest'le aldığım baskıyı görüyorsunuz. Bu filamentlerde bir istikrar söz konusu. Söylediğim şeyler Ejderha modelinde olduğuna çok yakın. Nasıl ki Enderfest için Ejderha modelinde de demiştim. Belli belirsiz böyle parlaklığın değiştiği noktalar var diye. Aynı şey bu uzaylı modelinde de söz konusu. Yüzey kalitesi başarılı. Ona bir lafım yok. Destekleri söktüğüm noktalarda da ekstra bir sarkma ya da pürüzlenme gözlemlemiyorum. Kafanın arka bölümünde ise yine bir parlaklık farklılığı söz konusu. Benzer sonucu Ender PLA için de söyleyeceğim. Enderfest'te başlayan parlaklık farkları Ender PLA'da artarak devam etmiş. Yüzeydeki değişiklikler çok daha keskin. Destek söktüğüm noktalarda yine bir sarkma ya da ekstra bir pürüzlenme söz konusu değil. Kafanın arkasındaki parlak ve mat kısımlar arasındaki fark da son derece net. CR ve Hyper PLA arasında çok gittim geldim açıkçası. Fotoğraflarda gösteremeyeceğim detaylara kadar indim ve çok benzer olmalarına rağmen eğer 4 puanı bir filament alacaksa bu CR olmalı dedim. Hemen ardından Hyper PLA geliyor 3 puan. Enderfest ufak tefek parlaklık değişimlerinden dolayı 2. Daha keskin parlaklık değişiminden dolayı da Ender PLA 1 puan alıyor. Yüzey kalitelerini birazcık inceledikten sonra artık yavaş yavaş teknik detaylara bakmaya başlayacağız. Gördüğünüz birçok farklı test baskısının aslında aynı model üzerinde birleşmiş bir hali. Bana göre PLA filament için en önemli noktalardan bir tanesi ipliklenme ile alakalıdır. İpliklenmenin yazıcıyla da çok büyük alakası vardır. Ancak kalitesiz bir filamenti dünyanın en iyi yazıcısına koysanız bile ipliklenme yapabilir. Sarkma gibi testler için de aynı şey geçerli. Çok pahalı olan filamentle aldığım baskıda gördüğünüz gibi en ufak bir ipliklenme yok. Burada ne yazıcı ne de filament bana herhangi bir sorun çıkartmadı. Bu ipliklenme kısmının hemen altında ise yazıcı herhangi bir destek kullanmadan karşılıklı köprüler oluşturuyor. Köprü kısmında ise sarkmaların çok az seviyede olmadığını söylemeliyim. Hemen altında bulunan dik açılı kısımlarda her yerinde olmasa da bazı noktalarda yapısal bozulmalar olmuş. Yine desteksiz basılan dik açılı kısma bakıyorum. Üst yüzeyinde ciddi bir bozulma yok. Belki 15 yazan kısma geldiğinde üst yüzeyde hafif bir bozulma var ama buna alttan baktığımızda özellikle 20 dereceden sonra sarkmaların artmaya başladığını gözlemliyorum. Hemen yan tarafında bir köprü testi görüyorsunuz. Burada da en uzun ve en uzunun bir altındaki kısımda birazcık sarkmalar gözlemleniyor. Pahalı olan filamente geçiyoruz. İpliklenme kısmında yine netice oldukça başarılı. Ancak alt tarafındaki sarkmalar fazla. Hatta dik açılı olan bölümlerde yapısal bozulmalar da yine çok pahalı olan filamente göre fazlalaşmış. Açı testinde ise sonuç hiç fena değil. Burada sarkmalar çok pahalı olan filamentle yarışabilecek seviyede. Ne alt ne de üst yüzeyinde öyle ciddi bir problem görmüyorum. Köprü testine de baktığımızda
Burada da sarkma yok denecek kadar az. Orta fiyat segmentindeki filamentle aldığım baskı, ipliklenme yine yok. Buraları artık hızlı geçiyorum çünkü hiçbirinde görmeyeceğiz aslında bunu. Hemen altındaki oluşan köprülerde sarkmalar oldukça az seviyede var ama şimdiye kadar değerlendirdiklerimiz arasında en azı orta seviyedeki filamente ait. Yine dik açılardaki şekillere bakınca da hiçbir yapısal bozulma olmadığını, son derece muntazam bir baskı ortaya çıktığını görebiliyoruz. Açı testine baktığımızda ise üst taraf oldukça pürüzsüz. Alt kısımda ise evet 20 dereceden sonra bir farklılık olduğu göze çarpıyor ama sarkma neredeyse yok denecek kadar az. Köprü testine baktığımda da belki sadece en üst taraftaki uzun olan için hafif bir sarkma olduğu söylenilebilir ama onun altında kalan diğer kısa köprülerde herhangi bir problem yok. Ucuz filamente bakıyoruz. İpliklenme ucuz filamente de oluşmamış. Altındaki köprüde sarkmalar oldukça fazla seviyede ve hemen altındaki yine dik açılı kısımlarda da yapısal bozulmalar fazla. Dik açıya bakıyorum. Üst yüzeyde hafif pürüzlenmeler ve renk değişiklikleri var. Alt tarafta ise öyle ciddi seviyede bir sarkma olduğunu söyleyemem. Köprü kısmında da önemli bir sarkma bulunmuyor. Bu verileri göz önüne aldığımızda özellikle dik açılardaki performansı sebebiyle 4 puanı orta fiyat segmentindeki filamente veriyorum. Hemen ardından pahalı olan filament geliyor. 3 puan. Birbirine çok yakın neticeler elde edilmişti. Çok pahalı olan filament 2 puan aldı. Sarkmaların ve yapısal bozulmaların diğerlerine göre fazla olduğu ucuz filament ise 1 puan aldı. Creality Hyper'a bakıyoruz. İpliklenme bu filamentte de bulunmuyor. Sarkma var. Hepsinde olduğu gibi var ama burada gördüğümüz yine en iyi sonuçlardan bir tanesi sanırım. Diğerlerine göre biraz az seviyede. Diğer taraftaki orta filamente yakın bir sonuç olduğu söylenilebilir. Altındaki dik açılı kısımlarda yapısal bir bozulma yok. Muntazam bir açıyla güzel bir baskı ortaya çıkmış. Açı testine bakıyorum. Üst yüzeyde herhangi bir problem yok. Alt tarafa baktığımda da yine testlerin arasında en iyi neticelerden bir tanesi verdiği söylenilebilir. Sarkma bile denemez. Çok az seviyede bir pürüzlenme söz konusu. Köprü testinde de benzer şeyi söyleyeceğim. Yani en üstte 2 tanesinde sadece çok hafif bir sarkma gözüme çarpıyor. Onun haricinde sonuçlar oldukça başarılı. CR filamentle alınan baskıya bakıyoruz. İpliklenme bu modelde de yok. Alt tarafındaki sarkmalar Hyper'da olduğu gibi az seviyede var. Dik açılı olan yerlerde herhangi bir yapısal bozulma yok. Bu kısımlar da güzel çıkmış. Açı testine bakıyorum. Üst yüzey belki de şimdiye kadar çıkanlar içerisinde en iyi olduğu bile söylenebilir. Alt taraftaki sonuçta Hyper'a oldukça yakın. Hatta şöyle yan yana göstereyim. Bu iki filament gerçekten birbirine çok yakın sonuçlar veriyor. Çok benzer olsa da hani eğer birine not verilecekse herhalde Hyper çok az farkla daha önde denilebilir bu sarkma konusunda. Yine köprü testinde de benzer bir sonuç söz konusu. Neredeyse en üst iki uzunluktaki köprü haricinde en ufak bir sarkma oluşmamış. Geldik Ender Fast PLA'ya. İpliklenme yok. Hemen altındaki kısımda sarkmalar artmış. Birazcık fazla denilebilir hatta. Bunun altında bulunan dik açılı yerlerde ise yapısal bozulmalar oluşmuş. Buralarda ciddi pürüzlenmeler var. Açı testinin üst tarafında herhangi bir problem bulunmuyor. Alt tarafına baktığımda da çok az miktarda bir sarkma söz konusu. Bunlar çok küçük farklar tabi ama köprü testine de bakınca bundan önceki filamentlere göre Hyper ve CR filamentine göre sarkmanın biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Creality Ender filamentteyiz. İpliklenme bulunmuyor. Sarkmalar neredeyse Hyper ve CR'de olduğu kadar az denilebilir. Altındaki dik açılı kısımlarda yani kusursuza yakın sonuç vermiş ama en alt kısımlarda az miktarda da olsa yapısal bozulma gözüme çarptı. Açı testinin üst kısmında bir problem yok. Gayet pürüzsüz çıkmış. Alt kısmına baktığımda da sarkmalar aslında diğer testlerde olduğu gibi makul seviyede. Burada ciddi bir sarkma yapan hiçbir filamentle açıkçası karşılaşmadım. Köprü testi de Ender Fast'te benzer şekilde denilebilir. En üst kısımda birazcık sarkma var. Aşağıya indikçe bunlar azalarak devam etmiş. Bu sonuçları değerlendirdiğimde bence en başarılı test modeli Creality Hyper PLA ile yapılan olmuş. Hemen ardından Creality CR PLA geliyor. Ender Fast bu noktada biraz beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Çünkü dik açılı alt bölümlerde deformasyon fazlaydı. O nedenle Ender Fast'te 1 puan, Ender'e ise 2 puan veriyorum. Bu arada şunu belirteyim. Creality Hyper PLA diğer segmentteki filamentler arasında orta seviyeye tekabül ediyor. Hani bunu bir bilgi olması açısından söyledim. Onu çok pahalı filament statüsüne koymayın diye. Evet, daha testler bitmedi. Yüzey kalitesine baktık. Çeşitli teknik özelliklerine ufaktan değindik ama bana göre PLA'nın bazı mekanik özellikleri de önemli. Örneğin malzemenin çekme dayanımı, sünme oranı ya da darbe dayanımı. Açıkçası bunlar da önemli detaylar. Bunu test etmek için gördüğünüz köpek kemiği diye adlandırılan parçaların baskısını aldım. Bunların
ASTM veya ISO standartlarında ölçüleri bulunuyor. Her ikisi de uluslararası standart sistemleri, ancak ASTM daha çok Amerika, ISO ise Avrupa'da kabul görüyor. Son zamanlarda özellikle 3D baskı testlerinde ASTM daha geçerli bir hal almaya başladı. Birazdan test sonuçlarını sizinle paylaşacağım ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu testler bir laboratuvar ortamında sertifikalı bir şekilde gerçekleştirilmedi. Biz kendin yap kafasında olan insanlarız. Testlerimiz de ona göre olmalıydı. Kıymetli abim Elbir Yuruk yakın zamanda kendi YouTube kanalı Bir Şeyler Yapalım'da çok faydalı bir içerik paylaştı. PLA, PETG ve ABS'yi birçok farklı açıdan test edip birbiriyle kıyasladı. İzlemeyenleriniz varsa hemen bu videodan sonra o videoyu da geçin derim. Yukarıya bir etiket, açıklama bölümüne de linkini bıraktım. Bu videoda çekme kopma testleri de vardı. Kendi tasarladığı ve ürettiği bir makinede çok güzel sonuçlar aldı. Ben de kendisine projemden bahsedince bu konuda bana yardımcı olabileceğini söyledi ve bu sonuçların sizlerle paylaşılmasında kendisinin etkisi de çok büyük. O nedenle Erbil abiye buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Sonuçlara gelecek olursak orta tarafta çeşitli çizgiler görüyorsunuz. Bu birden fazla numunenin nasıl test edildiğini, uygulanan gücü ve kopma noktasından sonra aşağı yönlü bir grafikte malzemenin nerede sünüp nerede koptuğunu gösteriyor. Bunları matematiksel karşılıkları da hemen sağ tarafta yazıyor. Bunların hepsine tek tek değinmeyeceğim çünkü bana göre önemli olan iki tane nokta var. Bir tanesi zaten çekme kopma testinin direkt sonucu. O da en altta yazan megapascal değeri. Gördüğünüz gibi çok pahalı olan filament 48.13 megapascallık bir değere ulaşmış ve bu güç uygulandıktan sonra kopma gerçekleşmiş. Kopmadan önce ise 1.48 mm uzamış. Buradaki megapascal değeri malzemenin çekme direncini gösteriyor. Elbette bizim yaptığımız test parçası üzerinden. Sünme ise adından anlayacağınız üzere kopmadan önce ne kadar uzadığıyla alakalı. Sünme değerinin fazla olması mutlaka malzemenin esnek olacağı anlamına gelmez ama bununla ilgili bize önemli fikirler verir. Bunun haricinde yine sünme değeri yüksek olan filamentler düşük olanlara göre çoğunlukla daha yüksek darbe direncine sahiptir. Bundan sonraki değerleri gösterirken bu söylediklerimi de göz önünde bulundurabilirsiniz. Şimdi pahalı olan filamentle yapılan test sonucunu görüyorsunuz. Çok pahalıya göre çekme dayanımı biraz daha iyi çıkmış. 53.12 megapascal. Filamentin kopmadan önceki sünme değeri ise 1.26 mm. Orta fiyat segmentindeki filamente geçtiğimizde megapascal değerini 50.91 olarak görüyoruz. Filament kopmadan önce 1.17 mm sünmüş. Şu anda gördüğünüz ise ucuz olan filamentin test sonuçları. Bu filamentin çekme dayanımı 45.91 megapascal çıkmış. Filamentin uzama değeri ise 1.21 mm. Aynı testin Creality tarafındaki sonuçlarını da inceleyelim. Creality Hyper PLA 56.23 megapascal gibi hiç fena olmayan bir değere ulaşmış ve bu test esnasında 1.4 mm malzeme sünmüş. Creality CR PLA'nın çekme dayanımı 50.85 megapascal iken uzama değeri ise 1.12 mm. Ender Fast PLA'ya geçtiğimizde çekme dayanımı 49.73 megapascal, uzama değeri ise 1.24 mm ve son olarak Ender PLA ile yapılan testte çekme değeri 53.18 megapascal, test esnasındaki sünme değeri ise 1.24 mm olarak çıkmış. Şimdi bunların hepsini tek bir grafik altında size de göstermek istiyorum. Yapılan testlerde gördüğünüz gibi en yüksek değer 56.2 megapascal'la Hyper PLA'da. Ardından belki de beklenmedik bir şekilde Ender PLA geliyor. Üçüncü sıra pahalı olan filamentte, daha sonra orta fiyat segmentindeki filament, bir altında Creality CR PLA. Son 3'e geldiğimizde de Ender Fast, çok pahalı ve ucuz olan filamentlerin sıralamasını görüyoruz. Megapascal terimi bazı kullanıcılar için yeni olabilir ve bunun tam olarak ne anlama geldiğini fark etmeyebilirsiniz. Bu çok da doğal bir şey. Sonuçta yani ufak bir parça çekme yapıldı. Tamam, bir grafik gördük ama nedir yani? Mesela bu kaç kilogram çekiyor? Megapascal'ın direkt bir kilogram karşılığı yok. Yani bunu bir formül üzerinden ancak gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü basılan parçanın çapına göre, kalınlığına göre, doluluk oranına göre bu çok değişiyor. Yani şu kadar megapascal bu kadar kilogramdır diyemiyoruz. Ancak bir formül üzerinden gittiğimizde az önce gösterdiğim o köpek kemiğinin çıkan sonuçlara göre kaç kilogram çektiğini size gösterebilirim. Şu anda gördükleriniz formül hesabı yapıldıktan sonra az önceki test modellerinin yaklaşık olarak çekme kuvvetini bize gösteriyor. Hyper PLA zaten 56.2 megapascal'la birinci sırada yer alıyordu. Bunun yaklaşık çekme kuvveti de 103 kilograma denk geliyor. Gördüğünüz gibi azalarak devam etti. Az önceki sıralamayı hiç bozmadık. En ucuz olan PLA ise 45.9 megapascal'lık bir sonuç çıkarmıştı. Bunun da yaklaşık çekme kuvveti 84.2 kilogram oldu. Ben buradaki puanlamayı sadece megapascal değeri üzerinden yapmak istemiyorum. Çünkü o gördüğünüz her bir numuneye ait olan çaplardaki tutarlılık ve fiyatı da burada göz önünde bulundurmak lazım. Bunları göz önüne
aldığımda bana göre orta filament 4 puanı hak ediyor. Ardından en güçlü sonucu veren pahalıya 3. Baskı kalitesinde hep sınıfta kalan ama çekme testinin madara olmadan bitiren ucuz filament 2. Ve çok pahalı olmasına rağmen son sıralarda yer alan filamente de 1 puan veriyorum. Diğer tarafta ister megapascal değeri, ister sünme değeri, isterse fiyat açısından bakıldığında 4 puanın yeri çok belli. Hyper PLA. Ardından günün sürpriz ismi geliyor. Baskı kalitesinde diğer Creality markalarının arkasında kalmıştı ama hem mekanik özellikleri hem de testlerdeki sapma oranı çok düşük. O nedenle Ender PLA 3 puan alıyor. Hemen ardından CR PLA 2 puan alırken 1 puan ise Ender Fest'e gidiyor. Tüm bu sonuçların ardından genel sıralamamız şu şekilde. Orta fiyat segmentindeki filament 24 puanla en çok puan toplayan filament oldu. Ardından çok pahalı olan filament 20 puan aldı. Pahalı olan filamentin toplam puanı 18 ve ucuz olan filament ise 8 puanda kaldı. Creality tarafına baktığımızda Hyper PLA puanların çoğunu topladı ve 26 puanla birinci sırada yer aldı. Ardından 22 puan alan CR filament, üçüncülüğü ise Ender Fest ve Ender PLA 11 puanla paylaştı. Genel puanı sizinle paylaştım ama yaptığım bir tane daha test vardı. Bu da aslında tıkanma problemlerinin en fazla karşılaşılmasına neden olan şeylerden bir tanesi. Filamentin çapı ve ovalitesi. Bunun için ne yaptım? Her bir filamentin 10 farklı noktadan çapını aldım. Ölçüsünü aldığım noktalar arasında da en az birkaç metrelik boşluklar bıraktım. Ve ardından ölçüsünü aldığım bu kısmı iki farklı açıdan daha ölçüp bir ovalite haritası çıkartmaya çalıştım. Elbette endüstriyel üretimde bu ölçümler lazer makinalarıyla yapılır. Dijital kumpas ya da mikrometre gibi hassas ölçüm aletleriyle yapılan sonuçlar kesin bir sonuç veremez. Ancak ben mümkün olduğunca dikkatli davrandım. Filamentlerin ölçümü esnasında ne elimi çok gevşek bıraktım ne de çok fazla sıkarak filamenti ezmedim. Yaptığım testlerde çok pahalı olan filamentin çap ortalaması 1.744 mm oldu. Bu da optimum değer olan 1.75'e çok yakın. Ovalite de hiç fena değildi. Ortalaması 1.746 mm ve ovalite için yapmış olduğum 30 tane ölçüm esnasında maksimum çap farkı sadece 0.03 mm olarak kaldı. Pahalı olan filament çok az da olsa standartların bir miktar altında yer aldı. Burada değer 1.70'in altına düştü ve çap için 1.697 mm gibi bir sonuç elde ettim. Aynı değer ovalite için de geçerliydi. Sonuç 1.693 mm. Aslında çap tutarlılığı vardı çünkü ovalite farkları 0.03 mm'yi geçmedi ama üretim kaynaklı bir problemden dolayı bence çap değeri 0.70 mm'nin bile altında kaldı. Orta fiyat segmentindeki filamente baktığımızda 10 farklı yerden alınan ölçünün ortalama değeri 1.735 mm idi. Ovalitesi çapla beraber aynı çıkan tek filament olma özelliğini aynı zamanda taşıyor. Ovalite ortalaması da yine 1.735 mm oldu ve aynı noktadan yapılan ölçümler arasında da maksimum fark 0.02 mm idi. Ucuz olan filamentin 10 noktadan yapılan çap ortalaması 1.725 mm iken ovalite ortalaması ise 1.731 mm oldu. Ovalite ölçümleri arasında en fazla ölçü tutarsızlığı olan filament ucuz olan filamentti. Buradaki fark 0.06 mm'ye kadar yükseldi. Creality Hyper PLA'ya baktığımızda 10 farklı noktadan alınan ölçülerin ortalaması 1.744 mm olurken ovalite ortalaması ise 1.737 mm idi ve ovalite ölçüleri arasındaki fark 0.03 mm'yi geçmedi. Creality CR PLA 1.721 mm bir ortalama çapa sahipken ovalite ortalaması ise 1.723 mm oldu. Ovalite ölçüleri arasındaki en büyük fark ise sadece 0.02 mm olarak kaldı. Ender Fest'in çapı 1.75'e en yakın olan sonuç. Ortalaması 1.749 mm idi. Ovalitesi ise 1.742 mm oldu ve ovalite hesabında 0.03 mm'den daha yüksek bir fark ortaya çıkmadı. Ender PLA'ya geçtiğimizde çap ortalaması 1.741 mm iken ovalitesi 1.737 mm oldu ve yine 0.03 mm'den daha büyük bir ovalite farkı oluşmadı. Filamentlerin çap tutarlılığıyla ilgili bir puan vermeyeceğim çünkü çoğu oldukça başarılıydı. Gerek çap gerekse ovalite tutarlılığı çok iyi çıktı filamentlerin. Burada memnun olmadığım işte pahalı filament vardı. Niye? 1.70'in altında kaldı. Yani bizim 70 ile maksimum 80 arasında yer almamız gerekiyordu ki o nedenle sınırda dahi olsa benim gözümde bir puanı hak etmiyor. Ucuz olan filament sınırların içerisindeydi fakat sıralamada çap tutarsızlığı çok fazlaydı. Yani bir
1.70 ölçüyorum, bir 1.69 ölçüyorum, bir 1.77 ölçüyorum. Çapta ciddi değişiklikler oldu. Ovalitede de aynı şekilde. Ortalamayı alınca sanki sınırların içerisinde kalmış gibi görünse de çok fazla tutarsızlık olduğu için hani bu 1 kilo filamentte bunu yaptı. Belki 10 kilo kullansam işte birkaç tanesinden sonra bir tıkanma problemi ya da yetersiz besleme problemi çıkartabilecek gibi görünüyor. Bu iki filamenti beğenmedim. Ucuz filamentle pahalı filamenti beğenmedim. Diğerlerine ise hepsine tam not veriyorum. Çünkü hem çap standartları hem de ovalite tutarlılıkları oldukça iyiydi. Yapılan bu testler bence kıymetli ama hiçbir şeyi net olarak kanıtlamaz, kanıtlayamaz. Çünkü çok daha uzun testlere tabi tutmak gerekir. Belki farklı tarihlerde, farklı üretim tarihlerinde bu filamentlerden birkaç kilo alıp onlarca kiloyu aynı anda test etmek gerekebilir. Bu bile tek başına yeterli olmaz. Neden? Bir defa yazıcı faktörü var. Ayarların faktörü burada var. Hiçbir şey olmasa çevre faktörü var. Bir şey kanıtlamayabilir ama kesinlikle fikir de verir. Bir defa benim kafamda oluşan şu: pahalı filament her alanda iyidir diye bir genel yapılamaz. Yüzey kalitesi güzel görünüyorken dik açılarda sarkmaları fazla olabilir veya mekanik özellikleri taleplerinizi karşılamayabilir. Ucuz veya orta sınıfta olan bir filament ise pahalı filamentlerin size sağlayamadığından fazlasını sağlayabilir. Bana göre bu testlerde en iyi olan Hyper PLA oldu. Zaten genel olarak da bana yöneltilen sorularda hep ilk sıralarda söylerdim ama filamenti ilk defa bir teste tabi tuttum. Beni de yanıltmadı. Fiyat olarak da orta segmentte yer aldığı için bana göre tam bir fiyat performans ürünü aynı zamanda. Yani bunu hobi kullanıcıları da tercih edebilir. Baskı kalitesine önem veren kişiler de tercih edebilir. Ya da bu mekanik özellikleri nedeniyle profesyonel alanda bir PLA kullanmak isteyen kişiler de Hyper PLA'yı alabilir. İkinci sıraya orta fiyat segmentindeki filamenti koyarım. Baskı kalitesi gayet güzeldi. Bazı mekanik özellikleriyle de bence bunu pekiştirdi. PLA ihtiyacının olduğu her projenin içerisinde kullanılabilir. Creality CR'yi de beğendim. Çoğu baskıda Hyper ile kafa kafaya bir performans sergiledi. Çekme testindeki sonuçları da normal değerlerdi. Kullanılır mı? Evet, PLA tercih edilecek her alanda kullanılır. Kimseyi üzmez. Ama fiyat Hyper'a çok yakın. O nedenle ben olsam üzerine biraz daha ekler Hyper PLA alırdım. Çok pahalı olan filamenti genel olarak beğendim. Dik açılarda ufak sarkmalar yaşatsa da genel olarak baskıları güzeldi. Ton ve parlaklık farkı neredeyse hiç olmadı. Yine de fiyata değer mi? Bunu alacağıma orta fiyat segmentindeki filamentlerden 2 tane alıyorum ve daha da üstüne para kalıyor. Yani fiyatının karşılığını bana göre çok fazla vermedi. Ardından Ender Fast ve Ender PLA geliyor. Bence baskı kalitesi Hyper ve CR'nin altındaydı. Kötü diyemem ama hala üzerine biraz daha ekleyip orta segmentte bulunan filamentleri almaya daha yakınım. Ama derseniz az ya da çok ben üzerine daha fazla para eklemek istemiyorum. Benim işim hobi ya da işte hediyelik eşya, dekoratif ürünler yapacağım, satacağım. Evet, bu gibi alanlarda kullanabilirsiniz. Maliyet sizin için önemli olabilir. O nedenle bu gibi alanlarda Creality Ender ya da Ender Fast PLA tercih edilebilir. Pahalı filament özellikle baskı kalitesi açısından fiyatına bakıldığında sınıfta kaldı. Çekme kuvveti yüksekti ancak yine de ondan daha uygun fiyatlı bazı filamentlerden de gerideydi. Ucuz olan filament ise birçok baskıda yetersizdi. Yüzey kalitesini beğenmedim. Her baskıda bir pürüz, bir sorun ortaya çıktı. Hobi kullanımı için dahi yeterli görmedim. Yüksek hız değerlerini göremez ve problem çıkarma ihtimali de fazla. Maliyet hesabını düşünsem bile ucuz olan bu filamenti satın almazdım. Bu arada ben de şunu çok net bir şekilde gördüm. Yani kanalı takip edenler zaten biliyordur. Ben çok fazla inceleme videoları çeken biriyim. Şimdi ben uygun fiyatlı bir filamentle bu yazıcının incelemesini çeksem size farklı şeyler söyleyeceğim. İşte pahalı olan ya da belli kalitenin üzerinde olan bir filamentle baskılar alıp incelediğimde farklı şeyler söyleyeceğim. Ben buna zaten dikkat ediyorum aslında. Yani hep belli bir seviyenin, belli bir kalitenin üzerindeki filamentleri kullanıyorum. Mümkün olduğunca sıfır filamentlerle incelemeler yapmaya çalışıyorum ama gördüğünüz gibi yani çok şey değişebiliyor. O nedenle kendi yazıcısının maksimum performansını görmek isteyenler için bile güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Gelelim sizin test sonuçlarına. Hala başta yorum yazıp teste katılmadıysanız son saniyeleriniz. Bu görseldeki baskıların hangisi ucuz, hangisi pahalıydı? Teste katılanlar için sonuçları açıklıyorum. Evet, A şıkkındaki baskı orta fiyat segmentindeki filamente aitti. B şıkkındaki pahalı, C şıkkı çok pahalı olan filamentte alınan baskı iken D şıkkı ise ucuz olan filamentti. Dediğim gibi yorumlarda birlikte tartışmaya devam edebiliriz. Hangisi güzeldi ya da hangisi değildi diye. Tek bir fotoğraf üzerinden bile filament kalitesini bilenleri de şimdiden tebrik ediyorum. Evet, benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin için çok faydalı bir video olmuştur ve size bir fikir verebilmişimdir. Video hakkındaki yorumlarınızı ve varsa sorularınızı bekliyorum.
bekliyorum. Hepsini cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.